Bugün günlerden dantel ve ben yine yepyeni bir örnekle karşınızdayım. Örneğim o kadar büyük ki yani bir ekrana sığdıramayacak ölçüde. Eminim bu örneği ilk defa benim kanalımda görüyorsunuz. Yıllardır söz verdiğim gibi örülmemiş örnekleri örüp sizlerle paylaşıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Elimde örmüş olduğum yine çok değişik ve sıra dışı örnekler var. Onları da örüp kanalımda paylaşacağım. Bu dantel ile ilgili sizlere 2 tane sorum olacak. Sizce bu örnek perdede mi yoksa masa örtüsünde mi çok şık durur? Sizlerin görüşleri ve beğenileriniz benim için çok önemli. Bu dantel ile ilgili görüşlerinizi de yorum kısmından ulaşırsanız çok mutlu olurum. Sol tarafta gördüğünüz gibi şemasını da anlatacağım. Önce ben örneği geniş açılı olarak sizlerle paylaşayım. Sonrasında dantelimizin bilgilerini paylaşacağım. Bu örnek aslında perde olarak örülmüş. Ama ben bunu şömen olarak uyguladım. Dilerseniz bu danteli örerken neler yaşadım? Şimdi ona geçelim. Öncelikle şemadan örnek çıkaranlar için şemasını paylaşmak isterim. Şema size biraz karışık gelebilir. Ben bunun fotokopisini çıkarttığımda zaten örnek net ve belirgin olmadığı için ben de örerken açıkçası biraz rakamlar konusunda, yani şu boş kare dolu kare olayında sıkıntılar yaşadım. Şu şekilde de zaten onar olarak karelerimi hesapladım. 107 tane başlangıç olarak bizim boş karemiz vardı alt zeminde. Ben bunu 3 zincire olarak örecek olursanız zaten 321 tane, 4 zincir olarak örecek olursanız da 428 tane zincir çekmeniz gerekiyordu. Ama ben her zaman için fazla zincirin zararı olmadığından yanayım. Sizin örgü tekniğinize göre değişebilir. Bu arada şunu da anlatayım. Şemada şu bölümler yoktu. Ben kendimce hem gül, şu görmüş olduğunuz hem gül hem yaprak hem de şu başlangıçtaki yaprakların kenar süsü vermek amacıyla biraz ilaveler yaptım. Yavaş çekim halinde sizlerle şemayı da paylaşayım. Sonrasında dantelimize geçip neler yaşamışım onları paylaşacağım. Bu ilave ettiğim bölümlerde sağlı sollu olmak üzere ilaveler yaptım. O da dikkatten kaçsın istemem. Evet, şemamız bu şekilde. Dilerseniz şimdi de dantelimize geçelim.
Şimdi ben burada 107 tane boş kare dedim ama size başlangıç olarak kenar ilavelerini yaptım. İstedim ki bir tane de kenarda bir boşluk olsun. Hemen onu da göstereyim size. Kenarda bir boşluğumuz var. Boş karemiz var. Ve ben şu bölümleri kendimce ilave ettim. Az önce size de demiştim. Şu yapraklarda ilaveler yaptım. Dilerseniz yakın çekim eşliğinde sizlere neler ördüm, neler yaptım onları paylaşayım. Şimdi ben bu örneği örerken kırık beyaz iple ördüm. Zincir olarak 3 zincir çektim. Şimdi belki diyeceksiniz ki neden 4 zincir yapmadınız? Ben örneğin daha birbirine yakın ama sıkıcı olmamasını göz önünde bulundurarak 3 zincir çektim ama yine trabzan olarak dolgularımı 5 tane yaptım. Bahsettiğim bölüm zaten beni uzun zamandır takip edenler bilir. Bunları 5 tane yaptım. 4 tane yapmadım. Hani 3 zincir çektim. Bunları 4 tane yapayım. Onu yapmadım. Siz de zaten örnekte görüyorsunuz. Yani yapraklar ve güller arada hiçbir boşluk yok. Bakın kumaş gibi hiçbir boşluk yok. Önemli olan da zaten dantelinizdeki o boşluğun oluşmaması. Tekrar örecek olursanız ne teknikle örersiniz derseniz yine 4 zinciri tercih ederim. Kırık beyaz ip 50 no 22 no da tığ. Onun da bilgilerini geçmiş olayım. Şimdi bu danteli örerken yalnız şunu da söylemek isterim. Kenar olarak görmüş olduğunuz kenar süsleri ileriki safhada maalesef benimle sağ ve soldaki bölüm aynı şekilde ilerlemedi. Sona doğru yaklaştığımda mesela gülde şu bölümü örüyorsam solda şu yapraktaydım. Sağda da tam tersi. Onu da hemen göstereyim. Mesela orada da buradaydım. Yani bir buradan işaret olarak yukarı doğru devam ediyorum. Örnekte buradan devam ediyorum. Sol tarafta yapraktan devam ediyorum. Tamamen karmaşık bir durum oldu. Bu benim açıkçası ilk defa başıma böyle geldi. Hani örnekte hatalar olabiliyor. Ama bu şekilde yani dümdüz devam etmesi gereken örnekte bunda tam tersi oldu. Her üç şekilde de farklı ilerledi. Şimdi ben şemadan bağımsız çalıştığım da oluyor ama bu örneğin güzelliği de şu. İster istemez sizi bir şekilde devam ettiriyor. Yani yaprak, tomurcuk, gül, yaprak, tomurcuk, gül şeklinde. Ama bunda yaprakların sol tarafın sağa bakması, sağ tarafın sola bakması gibi onun da bir şeyi var. Yani onu da hemen göstereyim. Şimdi buradaki yaprağınız sola bakıyor. Hemen buradaki yaprağımız da sağa bakıyor. Yani çok şık ve sürükleyici bir örnek. Eminim siz de beğenmişsinizdir. Şimdi bu örneği değiştirebilir miyim diye soracak olursanız
Hemen onu da anlatayım. Bu arada şunu da hatırlatayım. Şimdi ben bu örneği ördüm. Bu örneğin şu bölümüne geldiğimde bakın, sağlı ve sollu ve ortada yaprak görüyorsunuz. Şimdi bu tomurcuklar bittikten sonra diyeceksiniz ki, hemen yavaş çekim eşliğinde. Şimdi benim mantığıma göre tomurcuklar bittikten sonra aslında yaprağın bu şeklinde başlaması gerekiyor. Benim fikrime göre, yani şöyle ikili ve tekli biçimde beşli bir yaprağımız artı tomurcuğumuz olması gerekiyor. Ama şemaya baktığınız zaman bu da sizi yanıltmasın. Şemaya baktığımız zaman üçlü yaprak görüyoruz. Ben şimdi onu yaprak olarak 5'e tamamlamam mümkün değil. Çünkü örnek bu şekilde ilerliyor. Ama siz bunu eğer örmeyi düşünürseniz, yani daha uzatayım veya perde olarak yapayım derseniz, hemen yukarıdaki şu bizim yaprağımızın bitişi var ya, şurası, şu bölümden sonrasını hemen şu büyük gül desenimizden başlıyoruz. Yani şuradan başlayacaksınız. Ben hiç olmazsa dedim 2 tane yaprak yapıp da bir boşluk olacağına ortadaki yaprağa devam ettim. Yukarıki bölümde tomurcuğumu da yaptım ve hemen şu bölümleri de ördüm. Ama güle başlamadım. Başlasaydım tabii ki daha da uzun olacaktı ama benim için bu ölçüler yeterliydi. Siz de eğer yukarı doğru devam ettiğinizde dantelime bakıp da örecek olursanız belki masanız daha uzun olabilir. O zaman size tavsiyem, yukarıdaki bölümü ördükten sonra hemen bu bölümden, yani gülden başlayıp o şekilde devam edersiniz. Kenar olarak ben şemadan yine faydalandım. Alt bölüm olarak 2 tane boş kare yaptım. Kenar süsü de uygulamadım. Yani 2 tane boş kare olarak yaptım. Şu kenarlık yaptım. Şunu da düşündüm. Acaba dedim kenarlarına, hani şu kenar süsü var ama buraya ben sık iğne yürüttüm. Sağlı ve sollu olmak üzere. Şu konuda biraz tereddütlerim oldu. Neden tereddütlerim oldu? Şimdi bu danteli bitirdiğim zaman kenarlarının sık iğne yürütmesi dantelde çok basitlik kazanacağını düşündüm. Ben de böyle bir ağır örneğin daha gösterişli olması bakımından şöyle bir trabzan yaptım. İkili trabzan yapıp üstüne tomurcuk yaptım. Çok araştırdım. Bu yapraklar uygun şeklinde su tarzı, yani sırf yaprak olarak yapsam dedim. Bu sefer örnek çok boğucu olacaktı. Ben de hiç o riski almadım açıkçası. Ve böyle bir kenar süsü yaptım. Yani dantelimizin su gibi ilerleyen kenar süsü var yukarı doğru. Ve şu şekilde, ama kenar olan, yani şu kapama olan yerlerinde sade kalmasını istedim. Dediğim gibi başka örnek örmüştüm. Hatta onun da videosunu paylaşmıştım. Onu birbirine yakın getirdiğimde çok ağır ve göz bozucu, yani hoş durmayacağını düşündüğüm için ben de şıklık katması bakımından bu şekilde ördüm. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Eğer örmeyi düşünürseniz, dediğim gibi tavsiye edeceğim örneklerden. Ben elimde çok örnek olmasına rağmen her zaman için görsellikte hangisi daha güzel durur, ne şekilde değerlendirilir, bunu düşünmeden hiçbir danteli örmüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu an aklıma gelmeyen bilgiler varsa sizler de yorum kısmına ulaşıp bana soru yöneltebilirsiniz. Ama dediğim gibi siz perde veya masa örtüsü, şömen runner gibi düşünüyorsanız dantel olarak kırık beyaz çok hoş durdu. Onu tavsiye edebilirim. Veya ben bu kadar örnek öremem, sıkılırım diye düşünürseniz
Şu aradaki örnek zaten benim için bu dantele başlamamdaki en büyük etken şu ara dantelinin güzelliği. Sadece onu kullanabilirsiniz. Kenarlarını oyma yapıp da bir şömen olarak da değerlendirebilirsiniz. Veya kenar süsünü beğenmedim, ben başka örnek kullanacağım derseniz o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Evet, güzel bir çalışma, keyifli bir çalışmaydı benim için. Bu arada iğneleri niye buraya yerleştirdiniz diye soracak olursanız, koltuğumda tabii ki şöyle çökmeler olacağı için dantelde düz bir zemin olması için ondan iğneledim. Başka bir anlamı yok. Evet, örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Çok yakında yeni bir videom var. O da çok şık bir şömen takım olacak. Yine onu da ören olmadı. Ben o kadar araştırmama rağmen ören birine denk gelmedim. Bilemiyorum siz denk geldiniz mi, ama çok şık bir şömen takım olacak. Ben sadece bir parçasını öreceğim. Çünkü elimde çok değişik örnekler var. Evet, yeni videolarda, yeni dantellerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Sizlerin gösterdiği ilgiyle ben bu kadar cesaretli ve umutla yoluma devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.